Merhaba arkadaşlar, Didem'in Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kışlık domates hazırlayacağız. Bu tarifle kış boyunca yemeklerinizde kullanabileceğiniz doğal, katkısız domatesler yapacağız. Ben normalde daha fazla domatesten kışlıklarımı hazırladım. Ancak sizlere de 5 kilo domatesten nasıl yaptığımı videolaştırmak istedim. İlk olarak tarifimize domateslerimizin kabuklarını soyarak başlıyoruz. Videoda görmüş olduğunuz şekilde domateslerinizin kabuklarını soyabilirsiniz. Benim domates kabuklarım inceydi. Ancak sizin domates kabuklarınız kalın olursa bu işleme başlamadan önce domateslerinizi yaklaşık 10 dakika kadar sıcak suda bekletebilirsiniz. Ya da diğer farklı bir yöntem olarak da kalın olan domates kabuklarınızı bıçağınızın arka kısmıyla domatesin üzerine sürterek de kabukları yumuşatabilirsiniz. Böylelikle domateslerinizin kabuklarını soyma işleminiz daha kolay olacaktır. Domateslerimizi ikiye bölüyoruz. Ardından ortasındaki sert çekirdek kısmını alıyoruz. Videoda görmüş olduğunuz şekilde domateslerimizi birkaç parçaya bölüyoruz. Yapmış olduğumuz bu işlemi domateslerimiz bitene kadar tekrar ediyoruz. Videoda görmüş olduğunuz şekilde sert kabuklu domatesime biraz önce vermiş olduğum tekniği uygulayarak soyuyorum. Bu domatesimin de kabuklarını tamamıyla soydum. Ortadan ikiye bölüyorum. Ortasındaki sert çekirdekli kısmını çıkardıktan sonra birkaç parçaya bölerek hazırlıyorum. Videoda görmüş olduğunuz gibi 5 kilo domatesi söylemiş olduğum şekilde hazırladım ve şimdi diğer aşamaya geçebiliriz. İkiye bölerek hazırlamış olduğumuz domateslerimizi rondodan geçiriyoruz. Yalnız burada önemli bir püf noktamız var. Domatesleri çok fazla su gibi yapmıyoruz. Hafif pütürlü kalması daha güzel oluyor. Ben bu aşamada rondo kullandım. Ancak siz dilerseniz domateslerinizi minik minik doğrayarak da hazırlayabilirsiniz. Videoda görmüş olduğunuz şekilde
Hafif pütürlü kalacak şekilde tüm domateslerimi bu şekilde hazırlıyorum. Bütün domatesleri bu şekilde hazırladıktan sonra uygun geniş bir tencerenin içerisine alıyoruz. Ocağın altını yüksek ateşte açıyoruz ve domateslerimizi kaynamaya bırakıyoruz. Domateslerimiz kaynamaya başladıktan sonra içerisine 2 tatlı kaşığı tuzumuzu ve 1 su bardağından 2 parmak eksik sıvı yağımızı ekliyoruz. Bu karışımı ara ara karıştırarak domateslerin biraz suyunu çekmesini sağlıyoruz. Kaynama süresi domateslerin cinsine göre değişebilir ama kıvamını gördüğünüzde anlayacaksınız. Domates kaynarken üzerinde oluşan köpükler aslında domatesin kabuğundan, çekirdeğinden ve içindeki doğal asidik sıvılardan çıkan fazla hava posasıdır. Bu köpükler alınmazsa kavanozun içinde zamanla ekşime veya bozulmaya sebep olabilir. Ayrıca köpükler domates sosunun rengini ve berraklığını da biraz bozabilir. Bundan dolayı bu köpükleri mutlaka almamız gerekiyor. Domateslerimiz artık suyunu yeterince çekti. Kavanozlama aşamasına geçebiliriz. Bu aşamada birkaç önemli noktaya dikkat etmemiz gerekiyor. Öncelikle kavanozların kapaklarının mutlaka yeni olması şart. Eski kapak kullanırsanız hava alabilir ve bozulma yapar. İkinci olarak da kavanozların ağız kısmının kesinlikle ıslak olmamasına dikkat etmeliyiz. Şimdi sıcakken domateslerimizi kavanozlara dolduruyoruz. Ben bu aşamada videoda görmüş olduğunuz şekilde bir aparattan destek aldım. Sizlerde de varsa kullanabilirsiniz. Kavanozların ağız kısmının ıslanmamasını sağlıyor. Kavanozlarımızı kapatma kısmımız çok önemli. İlk önce kavanozumuzun kapağını üzerine koyduktan sonra 3 kere tık sesini duyup sonrasında sıkma işlemini yapmamız gerekiyor. Bu sesi duyduğunuzda tamamıyla kavanoz kapağınız kilitlenmiş anlamına geliyor. Videoda görmüş olduğunuz şekilde tüm domateslerimiz bitene kadar kavanozlama işlemine devam ediyoruz. Bu tarifi isterseniz sivri biberle de hazırlayabilirsiniz. 5 kilo domatese yaklaşık 300 gram kadar sivri biberi küçük küçük doğrayarak içine de ilave edebilirsiniz. ...5 kilo domatesten 660 gram ağırlığında toplamda 5 adet kavanoz kışlık domates elde etmiş olduk. Kavanozlarımızı kapattıktan sonra oda sıcaklığında tamamen soğumaya bırakıyoruz. Soğuduktan sonra serin ve kuru bir yerde, ışık görmeyen bir ortamda saklayabilirsiniz. Bu şekilde hazırlamış olduğunuz domatesleri tam bir yıl boyunca güvenle tüketebilirsiniz. İşte bu kadar kolay. İster yemeklerinizde, ister çorbalarınızda, ister soslarınızda gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı, yeni tariflerimden anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen.
Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.